Gucci markası dünyanın her yerinde bir zenginlik göstergesi olarak kabul görmekte. Günümüzde insanların büyük bir başarı sembolü olarak gördüğü markanın ürünlerinin fiyatı ne olursa olsun herkes büyük bir ilgi gösteriyor ve satın almak istiyor. Peki Gucci'yi bu kadar ünlü yapan neydi? Hep birlikte bakacağız. Ayrıca bu videomuzda sadece Gucci değil, birbirine düşen ve iki kardeşi olan Puma ve Adidas markalarına moda dünyasında birçok yenilik yapmış, Nazi ile işbirliği yaptığı düşünülen Coco Chanel'in de hayatını derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Bu dünya devi markanın başındaki isim Guccio Gucci 1881 yılında Floransa'da dünyaya gelmiştir. Guccio'nun babası deri eşya üretimi yapan bir adam. Guccio babasının yolundan gitmeyi reddedip evden ayrılıyor ve henüz genç yaşlarında çalışmaya başlıyor. Belirli yerlerde garsonluk, bulaşıkçılık gibi işlerde çalışıyor. 16 yaşında ise Londra'da bulunan ultra lüks Savoy Otel'de asansör görevlisi olarak işe başlıyor ve işte asıl hikaye burada başlıyor. Guccio çalışırken bir yandan da gelen ünlülerin ve zengin insanların stilleri, moda ile ilişkileri onun bayağı bir dikkatini çekiyor. Özellikle de valizler. Modaya olan ilgisi arttığından 1902 yılında memleketi Floransa'ya dönüyor. Hatta daha önce yolundan gitmek istemediği babasının birikiminden yararlanarak Floransa'da küçük bir çanta mağazası açıyor. Böylelikle moda devinin serüveni başlıyor. 1921 yılında kurulan Gucci kısa zamanda Floransa sosyetesinin gözde markalarından biri haline geliyor. İlk mağazasını Via Vigna Nuova'da, ikinci mağazasını ise Via del Parione'de açıyor. Sonraki 20 yıl içinde ise bu ufak aile şirketi Roma, Milano ve New York'ta yeni mağazalar açıyorlar. Ürünlerinin çok kaliteli malzemelerden yapılmış olmasının yanında ürünlerin el işçiliğinin mükemmelliği de göz alıyor. İlk ürünleri makosen ayakkabılar, valizler için kemerler ve el çantalarını kapsamakta. Uluslararası bir ün kazanan ilk İtalyan markası Gucci, kalite ile birlikte anılmaya başlamıştı bile. Öyle ki Jackie Kennedy bile üstünde Gucci markası olan ürünler taşıyordu. Guccio Gucci'nin 3 oğlu Aldo, Vasco ve Rodolfo 1905 ve 1912 yıllarında dünyaya geliyor. Rodolfo 1951 yılında Milano'da bir mağaza daha açıyor ve yine aynı yıl içerisinde Gucci markasının akıllara kazınan yeşil, kırmızı, yeşil renk dizilimi doğuyor. 1953 yılında ise çok önemli bir gelişme yaşanıyor. İlk defa deniz aşırı bir ülkede mağaza açıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağaza Guccio'nun oğlu Aldo tarafından açılıyor. Bu yılın önemli olmasının başka bir nedeni ise Guccio Gucci'nin hayatını kaybetmesi. Babalarının vefatından sonra oğulları Aldo ve Rodolfo şirketi devralıyor. Yarı yarıya pay almakta olan iki kardeş Gucci'yi daha da ileri götürmeye devam ediyorlar. Ancak bu gelişmelerin arka planında büyük bir savaş dönüyordu. 60'lı yıllarda aile içinde ciddi bir rekabet başlamış ve ailedeki herkes Gucci markasındaki payını istemiş. Hal böyle olunca anlaşmazlıklar kaçınılmaz olmuş. Aldo Gucci karizmatik bir adam ve pazarlama yeteneği de çok iyi olan bir adamdı. Aldo'nun 3 oğlu ile sürekli tartışma yaşamasının nedeni Aldo'nun oğullarının Gucci şirketini yönetebileceğini düşünmemesinden kaynaklanıyordu. Bahsetmek istediğim bir başka isim ise Maurizio Gucci. Aldo'nun kardeşinin oğlu Maurizio Gucci, kuzenlerinden çok farklı bir karaktere sahipmiş. Maurizio 5 yaşındayken annesini kaybetmiş. Dadılar tarafından tek çocuk olarak büyütülmüştü. Babasıyla aralarında hep bir mesafe varmış. Bu durum küçük Maurizio'nun ruhunda sevgi ve ilgi eksikliği yaratmış ve bu yüzden de sürekli onaylanmak isteyen kırılgan bir karaktere sahip. Babası her şeyde olduğu gibi Maurizio'nun özel hayatına da karışıyordu. Babası zengin kesimden ve iyi eğitimli bir kadınla evlenmesini istiyordu.
Lakin Maurizio fakir bir ailenin kızı olan Patricia Reggiani'ye gönlünü kaptırmıştı. Nefes kesici güzellikte olan Patricia, Maurizio'nun ailesini karşısına almasına neden olmuştu. Maurizio'nun babası Rodolfo'ya göre Patricia bir miras avcısıydı ve Gucci adına layık biri değildi. Babasının bu düşüncesine karşı Maurizio, Patricia'ya evlenme teklifi etti. Rodolfo ise oğlunu evden attı. Maurizio bunun üstüne aşık olduğu kadın ile birlikte New York'a amcası Aldo'nun yanına taşındı. Burada gösterdiği özveri ve Aldo'nun da desteğiyle birlikte şirketin başına geçti. Patricia lükse ve şatafata aşık bir kadındı. Bu yüzden en pahalı giysileri giyer, en pahalı dairelerde otururdu. Ayrıca Maurizio'yu da parmağında oynatmayı çok iyi biliyordu. Rodolfo çok geçmeden New York'a gelip oğlunun evliliğine karşı çıktığı için oğlundan özür dileyip bir hediye vermek istedi. Bu hediye New York'ta ultra lüks bir daireydi. İki kız çocuğu olan bu çiftin hayatı bir peri masalını andırıyordu. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Gucci'nin yükselişi sürüyordu. 1970'lerin ortasında artık New York'ta bir sürü mağaza bulunuyordu ve markalaşmasından sonra milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyordu. Parfümler, takılar, hatta arabaların içi bile Gucci'ydi. Bütün bunlar olurken Aldo şirketin başındaydı. Maurizio ise amcasından görerek öğreniyordu. 1980'lerde Maurizio'nun babasının hisselerini devralması sonucu ailedeki gerilimler artmaya başlamıştı. Çünkü şirketin başına Maurizio'nun geçeceği öngörülebiliyordu. Bu tartışmalar yüzünden şirketten elde edilen kar da epey düşmüştü. Maurizio şirketin geleceği için bir şeyler yapmayı hedefliyordu. Maurizio hem iş hayatında hem de evliliğinde çok büyük problemler yaşamaya başlamıştı. Maurizio ve Patricia arasındaki gerilimleri başlatan Patricia'nın görgüsüzlük derecesindeki pahalı zevkleri olmuştu. Bu süreçte Patricia'nın en yakın arkadaşı olan, ayrıca kendisini medyum olarak tanıtan Pina Uriemma ile çokça vakit geçirir. Pina özellikle şirketin geleceğinde çok büyük rol oynamaktadır. Çünkü bu çift Pina'ya gerçekten inanır ve dediği her şeyi tek tek yerine getirmeye başlar. Maurizio ise kendisinin başarısından çok eşinin hırsını tatmin etmeye çalışıyordur. Maurizio artık bu şirketi tek başına yönetmek istediğini biliyordu ve hemen işe koyuldu. Bankacı Andrea Morente ile anlaşıp şirketi tek kişinin yönetmesi için planlara başladılar. İlk adımları bir yatırımcı ile anlaşmak oldu. Firma adına hisseleri Andrea devralacak ve daha sonra tek tek hisseleri Maurizio'nun üstüne geçirecekti. Tek tek hisseleri devraldılar ve aile bu işin arkasındaki kişinin Maurizio olduğunu öğrenince şok oldu. Özellikle amcası Aldo şirketi kaybetmesinden belki de daha fazla üzüldü. Zaten bir yıl geçmeden de hayatını kaybetti. Maurizio şirketi devraldıktan sonra eşi Patricia CEO koltuğuna göz dikmişti. Ancak Maurizio görgüsüz eşiyle aynı fikirde değildi. Çift bir sürü tartışma yaşadıktan sonra Maurizio evi terk etti ve bir arkadaşı ile Patricia'ya bir not gönderdi. Notun üzerinde finito yani sona erdi yazıyordu. Artık her şey bitmişti. Gucci çifti için ayrılık çanları çalıyordu. 1994 yılında çift boşandı ve Maurizio çocukluk arkadaşı ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Şirketin geleceği için ayrıca mesai harcamaya başlayan Maurizio istediği gibi bir gelişim gösteremedi ve hiç istemese de Eylül 1993'te bütün hisselerini yatırım ortağına satmak zorunda kaldı. Her ne kadar Maurizio rahatlasa da eski eşi Patricia bu haberi duyunca yıkıldı. Çünkü sahip olduğu statüyü kaybedecekti. Bunu hazmedemeyen Patricia, Maurizio'nun hayatını mahvetmek için planlar yapmaya başladı. Medyum Pina ile görüşmeye başlayan Patricia bir cinayet planladı. Maurizio Gucci 27 Mart 1995 sabahı şirketin kapısından içeri girdiğinde birkaç el silah sesi duyuldu. Katil çok soğukkanlıydı ve 7.65 milimetrelik tabanca ile silahlanmış bir adam 46 yaşındaki Gucci'ye sırtından ateş etmeden önce başından vurdu. 3 kez de sırtından vurulan Gucci ofisinin merdivenlerinde düşüp öldü. Arkasında hiçbir iz bırakmak istemediği için kapıcıyı da kolundan yaralayıp kaçtı. Cinayetin işlendiği gün Gucci, Via Palestro 20'deki ofis binasının merdivenlerini çıkıyordu.
Tek görgü tanığı olan binanın kapıcısı Giuseppe Onorato şunları söyledi. Bay Gucci elinde birkaç dergiyle geldi ve günaydın dedi. Sonra bir el gördüm, silah doğrultuyordu. Aldıkları haberle yakılan Maurizio Gucci'nin sevenleri yasa boğuldu. Eski eşi Patrizia ise haberi aldıktan sonra günlüğüne tarih atıp şu kelimeyi yazdı. Paradisos. İtalyanca cennet anlamına gelen bu kelime onun sonu olacaktı. Reggiani'nin eski kocasına olan kırgınlığı iyi biliniyordu. Bir kiralık katil aramış, hatta eski kocasından kurtulursa ne olacağı konusunda avukata danışmıştı. Mahkemede ve birkaç röportajda bu kadarını itiraf etti. Reggiani'nin aleyhindeki kanıtlar arasında günlüğü bulunuyordu ve bir satırında paranın satın alamayacağı suç yoktur ifadesi yer alıyordu. Ancak Reggiani savunmasında rızası olmadan hareket eden biri yüzünden günah keçisi ilan edildiğini söyledi. Gucci'yi öldürme arzusu bilinen Reggiani suikast için baş şüpheliydi. Bir ihbar üzerine 1997 yılında tutuklandı ve ertesi yıl duruşma başladı. Dava sürecinde Reggiani'nin cinayeti gerçekleştirmek için 4 suç ortağı tuttuğu ortaya çıktı. Reggiani cinayet emrini vermekten suçlu bulundu ve 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kızları Reggiani'nin beyin tümörünün davranışlarını ve kişiliğini değiştirdiğini iddia ederek mahkumiyetin bozulmasını savundular. Reggiani, yakın arkadaşı Pina Auriemma'nın kendi başına hareket ettiğini ve ardından ona şantaj yaptığını iddia ederek masum olduğunu söyledi. Bir çapraz sorguda Auriemma'ya $365.000 ödemek zorunda kaldığını ve ardından her kuruşuna değdi dediğini söyledi. Gucci'yi vuran tetikçiye müebbet verilirken astrolog Auriemma'ya 25 yıl verildi. Kasım 2000'de İtalyan medyası Reggiani'nin hapishanede intihara teşebbüs ettiğini bildirdi. Cezası düşürülen Reggiani 16 yıl hapis yattıktan sonra 2016 yılında iyi hal nedeniyle serbest bırakıldı. Yıllar sonra bile suçunu tam olarak kabul etmeyen Reggiani, "Kendimi masum olarak görmüyorum, kendimi suçsuz olarak görüyorum. Ancak suçsuz olarak çok fazla hata yaptığımı itiraf etmeliyim" demişti. Reggiani hapisten çıkmasının ardından Milanlı mücevher firması tarafından tasarım danışmanı olarak işe alındı. Patrizia Reggiani hapishaneden çıktıktan sonra bir İtalyan TV programında yeni bir sayfa açıyorum demişti. Maurizio Gucci'nin ölümünden sonra Gucci markası ünlü kıyafet direktörü Tom Ford tarafından devralındı ve yeniden moda dünyasının zirvesinde yer aldı. Gucci'nin dünya çapında yaklaşık 425 mağazası vardır ve ürünlerini toptan olarak franchise ve elit hipermarketlere satmaktadır. Forbes'a göre yaklaşık $12,5 milyar servetle en zengin moda devleri sıralamasında 4. sırada yer alır. Gucci'den sonra başka bir efsane marka olan, moda dünyasını değiştiren Coco Chanel'i ve Chanel'in dünyanın en değerli lüks moda markası olmaya uzanan hikayesini sizler için araştırdık. 20. yüzyılın en önemli 100 kişisinden biri olarak görülen Gabrielle Bonheur Coco Chanel, çağına aykırı duran kısa saçları, kırmızı ruju ve kendi doğrularından taviz vermeyen tavrıyla bir ikona dönüştü. Peki ama kalıpları yıkan Coco Chanel gerçekte kimdi? Gabrielle Bonheur Chanel 19 Ağustos 1883 tarihinde Saumur, Fransa'da sokak satıcısı Albert Chanel ve kız arkadaşı Eugene Jean Duval'ın çocukları olarak dünyaya gelir. Her şey yolunda gitseydi bir çiftlik evinde yaşayabileceklerken Eugene 31 yaşında bronşitten hayatını kaybeder ve Albert henüz 12 yaşındayken Gabrielle'i yetimhaneye bırakır. Hikayesinde pek çok eksik ve mistik öge olmasının sebebi Mademoiselle'in sefil çocukluğundan tüm yaşamı boyunca utanmış olmasıdır. Çocukluğu için bir röportajda şu sözleri sarf etmiştir: "Eğer kanatlarınız olmadan doğduysanız onların büyümelerini engellemeyin." Ubazin yetimhanesinde kaldığı 6 sene içinde dikiş dikmeyi öğrenen Gabrielle, terzi olarak iş bulur ve ara ara La Gouton kabaresinde şarkıcılık yapar. Takma ismi Coco'yu da söylediği şarkılardan biri olan Kikevu Kuku'dan alır. 1905'te genç ve varlıklı kent soylusu Etienne Balsan hayatına girer ve Coco, Balsan'ın şatosunda başlayan bu yeni hayatının tüm avantajlarını kullanmaya başlar. 1908 ilkbaharında ise Balsan'ın arkadaşı polo oyuncusu olan Arthur Edward Boy Capel ile tanışır.
Arthur, Coco'ya bir şapka butiği açması konusunda tavsiye verir ve onun finansal olarak destekleyeceği vaadinde bulunur ki daha sonra hem özel hem iş partnerlikleri olacaktır. Ancak Coco, kariyerinin başlamasına yardımcı olan Balson'a sadık kalır. Şatodan Paris'teki çoğunlukla metreslerini götürdüğü eve taşınır ve burada üretmeye başlar. Coco'nun ilk müşterileri Balson'un metresleri olur ve onlar da arkadaşlarına bu yetenekli kadından bahsederler. İşler öyle yolunda gitmeye başlar ki bu bekar evi artık ona dar gelir. Sonunda 1910'da Coco, Balson'dan ayrılır ve Arthur ile yaşamaya başlar. Aynı sene lisanslı şapka tasarımcısı olur, Rue Cambon'da Chanel Modes adını verdiği butiğini açar. Kısa süre içinde sokak dünya çapında popülerleşir ve onun adıyla anılmaya başlar. 1913'e gelindiğinde Deauville'de bir butik açar ve rüyalardaki şapkaları tasarlayan bu kadın artık kendi kadın kıyafeti koleksiyonunu geliştirmek ister. Kıyafet tasarımcısı lisansı olmadığı için yasa dışı bir durumla karşılaşma tehlikesine karşı Coco bir çözüm bulur. Kıyafetleri o dönemde sadece erkek iç çamaşırları için kullanılan jarse kumaşla tasarlar. Kıyafetlerinin eskizlerini çizmeyen ve onları dikmeyen Coco genelde çalışırken mankenin üzerine bir kumaş atar. Onu arzuladığı silüet ortaya çıkana kadar keser ve iğneler. Moda dünyasına ve kadın gardırobuna kazandırdığı hemen hemen tüm zamansız parçaların hikayesi bu dönemde ortaya çıkar. Vazgeçilmez olmak için her zaman farklı olunmalıdır. Bu sözler Coco Chanel'in en efsane sözü haline gelir. Feminenliği ve kısıtlamaları bir kenara bırakıp erkek giyiminin terziliğine ve rahatlığına odaklanan Coco, efsanevi yakasız ceketini ve vücuda oturan etek tasarımını tanıtır. Devrim niteliğindeki asıl model ise kadın pantolonudur. Chanel moda evini sade, pratik ve elegant bir çizgide tutan Coco, Redingote'a da kendi yorumunu ekler. 1919'da sevgilisi Arthur'un otomobil kazasında hayatını kaybetmesiyle yasını siyah renkle tutmaya karar verir ve bu rengi günlük hayatın içine zarafetle dahil ederek küçük siyah elbiseye imza atar. Coco'nun erkeklerden devşirdiği tek şey kıyafetler değildir. Bakımı kolay olduğu için saçlarını keser ve dünyanın önüne gururla kısa saçları ile çıkar. O zamana kadar kadınlar uzun saçlı olmalıdır ve onun bu hareketi tüm kuralları yıkar. 1920'lerin yazında Coco, Biarritz'te bir butik daha açar. Bu esnada Rus siyasi göçmen Dük Dmitri Pavlovich ile tanışır. Egzotik sevgilisinden yeni fikirler öğrenen ve ilham alan Coco, yine Dmitri aracılığı ile tanıştığı Rus parfümör ile uzun bir araştırma ve çalışma sürecine girer. Deneylerle geçen ayların ardından kendisine sunulan 10 örnek arasından Coco 5.'yi seçer. Doğal esanslarla değil, sentetik bileşenlerle hazırlanan ilk parfüm olma özelliğini taşıyan No 5, halen dünyanın en çok satan parfümüdür. Chanel markasının tanınırlığında hiç de azımsanmayacak önemi bulunan parfümler, makyaj ve cilt bakım ürünleri serginin görünmez aksesuarlar bölümünde yer alıyor. Markanın vizyonunu yansıtan reklam kampanyaları da serginin bir parçası. Birinci Dünya Savaşı sırasında Paris'te kalıp işlerine devam etse de İkinci Dünya Savaşı Coco'ya iyi davranmaz. SS Tümgenerali Walter Friedrich Schellenberg ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle birkaç saatliğine de olsa gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılır. Bu olaydan kısa bir süre sonra İsviçre'ye taşınarak neredeyse 10 senesini orada geçirir. Coco Chanel Nazi işbirlikçisi miydi yoksa Fransız direnişçisi mi? Chanel'in hayatına ilişkin uzun yıllardır tartışılan konulardan biri, Alman elçilik görevlisi Hans Günther von Dinklich ve SS Tümgenerali Walter Friedrich Schellenberg ile kurduğu ilişkiydi. Bu ilişki nedeniyle Temmuz 1941'de Nazi yetkilileri Chanel'i güvenilir bir kaynak olarak kaydetmişti. Ancak yakın zamanda açığa çıkan ve sergide de yer verilen belgeler, Chanel'in 1943 yılında Fransız direnişine bilgi taşıyan bir casus olduğunu gösterdi. Savaş sonrası Fransa hemen her köşede beliren tasarımcılarla dolup taşar. Bunlardan biri de genç moda tasarımcısı Christian Dior'dur. Coco Chanel'in tasarımlarını siyah bir kazak ve 10 sıra inciyle moda dünyasında devrim yaptı diyerek eleştiren Dior, o sırada kadınları çiçekler gibi giydirmektedir.
Coco Chanel Paris'e döner ve daha önce bir kadınla olmamış, kadınları bilmeyen ve kadın olma hayali kuran bir adamın kıyafetlerini giyen kadınların ne kadar gülünç göründüğüne bir bakın dedikten sonra favori oteli Ritz'te 2 oda tutarak yeni koleksiyonunu hazırlar. Koleksiyon eleştirmenler tarafından yeni hiçbir şey sunmadığı gerekçesiyle göz ardı edilse de madalyonun öbür yüzü Coco'nun Chanel olarak kalıcılığını yansıtır. Yeni olmamalarının sebebi onların sonsuz, zamansız ve seçkin olmalarıdır. Coco, koleksiyonun karşılaştığı başarısızlığın rövanşını almak için rotasını Amerika'ya çevirir. Özellikle küçük siyah elbisenin yarattığı çarpıcı dalga onu buradaki kadınlar arasında öncü yapar. Bu yıllarda Pink Chanel takımı yaratır. Bu takım 1963 senesinde Başkan John Kennedy vurulduğu sırada eşi Jacqueline Kennedy'nin üzerindeki takımdır. En rafine zevklerin trendlerinin öncüsü Coco Chanel, eğer bir ceketin düğmeleri varsa onların iliklenmesi gerektiğine inanacak ve etekleri çalışan kadınlar sigara paketlerini koyabilsinler diye cepli tasarlayacak kadar fonksiyonel düşünen, rahatlığı önemseyen ve zarafeti asaletle taşıyan bir tasarımcı olarak izin gününde Ritz'teki odasında uykusunda sessizce hayatını kaybeder. Coco Chanel'den sonra birbirine düşman iki Nazi kardeşin hikayesi. Adidas ve Puma'nın hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. İki kardeş, iki düşman, iki dünya markası. Adidas ve Puma. Adolf ve Rudolf Dassler. İkisi de Nazi. Biri Adidas'ın, diğeri ise Puma'nın kurucusu. Birbirlerinin en büyük düşmanları. Aynı kasabada fabrikalarını kurdular. Üstelik hala Adidas'ın ve Puma'nın merkezi bu kasabada. Adolf ve Rudolf Dassler, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Herzogenaurach şehrinde doğmuş ve yetişmiş iki kardeştir. Babalarının izinden gidip 1924 yılında annelerinin çamaşırhanesinde Gebrüder Dassler Schuhfabriki yani Dassler kardeşlerin ayakkabı fabrikasını kurdular. İlk başlarda elektrikleri olmadığı için bisikletten ürettikleri enerjiyle derileri kesip üretim yapıyorlardı. Amaçları özellikle atletizmle uğraşan sporcular için hafif, ince ve kaliteli ayakkabılar üretmekti. Bunun için Adolf ayakkabıları üretirken Rudolf da bu ayakkabıların satışını yapmaktan sorumlu oluyordu. Zıt karakterli kardeşler için durumlar o zamanlar iyi seviyedeydi. Adolf Hitler'in Almanya'da yükselişi ve ekonomiye getirdiği iyileştirmeler ile birlikte iki kardeş 1933 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne üye oldular. Her ne kadar Nazi Partisi'ne üye olmuş olsalar ve Nazi Partisi zencilere karşı bir tutum sergilese de iki kardeş 1936'da düzenlenen Berlin Olimpiyatları için Jesse Owens'a koşu ayakkabısı verdiler. Bu olimpiyatlarda Owens'ın 4 altın madalya kazanmasıyla birlikte bir anda ünlü birer ayakkabı üreticileri haline geldiler. Fakat bu ün birbiriyle anlaşamayan eşleriyle birlikte aile evinde kalan kardeşler arasında kıskançlık tohumlarının iyice yeşermesine sebep oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında iki kardeşin araları iyice bozulmaya başladı. Buna sebep olan ilk olay Adolf ve eşinin, Rudolf ve karısının kendilerinin de bulunduğu sığınağa geldiğinde "kahrolasıcalar yine geldiler" sözü oldu. Adolf bu sözü müttefikler için söylemiş olsa da Rudolf bunu kendi üzerine alınır ve araları yavaş yavaş bozulmaya başlar. İkinci Dünya Savaşı devam ederken iki kardeşin de Nazi Partisi'ne olan bağlılığı da devam ediyordu. Adolf, Nazi Partisi'nin silahlı gücü olan Wehrmacht için savaş botu üretirken, daha koyu bir Nazi taraftarı olan Rudolf ise askere yazılmıştı. Daha sonra askerden firar eden ve tutuklanan Rudolf buna kardeşinin sebep olduğunu düşünmüştür ve araları biraz daha açılmıştır. Nazi Partisi savaşın son yıllarına doğru fabrikaya el koydu ve burada askerler için postal üretmeye başladı. Bu olayın ardından Adolf ise ABD ile ilişkilerini geliştirdi ve müttefikler ile arasını iyi tutmaya başladı. Ardından Rudolf, Nazi Partisi'nin gizli polis teşkilatı olan Gestapo için çalıştığı ihbar edilmesi üzerine müttefikler tarafından tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yayınladığı raporda ise ihbar edenin kardeşi Adolf olduğu ortaya çıktı.
Bu olaydan sonra iki kardeş arasında ipler tamamen koptu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin ardından iki kardeş birbirlerinden tamamen kopsa da işlerine devam ediyorlar ve savaş sonrası işlerini bir nebze de olsa toparlıyorlardı. 1948 yılına gelindiğinde ise Adolf işe ayrı devam etme kararı aldı. Rudolf'un karşı çıkmasına ve küçük bir şehir içinde iki ayakkabı fabrikasının fazla olacağını söylemesine rağmen Adolf kararından geri adım atmadı ve iki kardeş ayrıldı. Nehrin iki yanına ayrıldılar ve yaptıkları anlaşma gereği Dassler ismini ürünlerinde ve şirketlerinde kullanmama kararı aldılar. Adolf, çalışanların 40'ını alıp kendi isim ve soy isminin karışımı olan Adidas'ı kurdu. Rudolf ise çalışanların 13'ünü alıp kardeşinin izinden gidip şirketi için Ruda ismini koydu. Fakat daha sonra daha atletik geldiği için ismi Puma'ya çevirdi. İki kardeş ayrıldıktan sonra yeni kurdukları fabrikalar 2. Dünya Savaşı'ndan çıkan Almanya'nın ekonomisine ilaç gibi gelse de şehir artık ikiye bölünmüştü. Adidas tarafındakiler ve Puma tarafındakiler olarak ikiye bölünen şehirde ilkokuldaki çocuklar ayakkabısına göre arkadaşlarını seçiyordu. Marketler, restoranlar iki tarafa göre ayrılmıştı ve birine giden diğerine gitmiyordu. İki şirkette çalışanlar arasında flört ve evlilik de yasaklanmıştı. Babası Puma merkezinde çalışan futbolcu Lothar Matthäus ilk anlaşmasını malzemelerinin Puma'dan temin eden Borussia Mönchengladbach'la imzalamıştı. Hatta bu ayrılık öyle bir seviyeye gelmişti ki Herzogenaurach için kişilerin birbiriyle konuşmadan önce ayakkabılarına bakmasından dolayı eğik boyunluların şehri lakabı takılmıştı. Vidalı kramponlar saha zeminine göre ayarlandığı için özellikle futbolda büyük bir yenilik getirmişti. Fakat iki büyük firma arasındaki en büyük tartışmada bu vidalı kramponlar olmuştur. Adidas ve Puma ilk olarak bu ayakkabıları kendilerinin ürettiğini savunmaktadır. Adidas bu ayakkabıları ilk olarak 1954 Dünya Kupası için Alman milli takımına götürdü. Ve Alman milli takımı sürpriz bir şekilde 1954 Dünya Kupası'nı kazandı. Puma ise bu ayakkabıları kendisinin yaptığını ve 1954'ten önce birçok yıldız futbolcunun bu kramponları kullandığını iddia etti. Rudolf'un satış ekibi ve ürün teslimatı Adolf'e göre iyiyken, Adolf'un da teknik bilgisi ve atletlerle arası daha iyiydi. Bu da Adolf'u yarışta bir adım öne çıkardı ve Adidas Puma'dan daha iyi bir seviyeye geldi. Kardeşler arasındaki küslükte hiç bitmedi. 4 yıl arayla ölen kardeşlerin ikisi de aynı mezarlığın birbirinden en uzak uç köşelerine defnedildiler. Şehirde iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı bir müze de kuruldu ve iki firmanın da ana merkezi hala burada bulunuyor. Adidas ve Puma arasındaki süren 61 yıllık düşmanlık ise 2009'da Dünya Barış Günü olan 21 Eylül'de FIFA'nın düzenlediği ve her iki firmanın CEO'su ve çalışanlarının yer aldığı futbol maçıyla sona erdi. Adidas ve Puma markasının hikayeleri kadar logolarının oluşum süreci de bir hayli ilgi çekicidir. İlk önce Puma'ya bakalım. Puma logosu neyi temsil ediyor? Logo fikri şirketin yaratıcısı Rudolf Dassler'e aittir. Ürünlerinin bir kedinin özellikleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğine inanıyordu. Hız, dayanıklılık ve çevikliği sembolize ediyor. Ona göre aynı nitelikler bir sporcunun hareketinde sunulur. Logoda bir puma vardır. Bu büyük, yırtıcı bir kedidir ve sıçramalarıyla ünlüdür. Amblem için Puma'nın seçilmesinin başka bir nedeni ise kurucu Rudolf Dassler üniversite yıllarında Puma lakabına sahip olmasıydı. Adidas markasının ise 2 adet efsanevi logosunu herkes bilir. 1920'nin başlarında spor ayakkabı ile serüvenine başlayan Adidas, 1971'de ilk kıyafetlerini de çıkardı. 3 tane Amerikan tipi futbol toplarının yaprağa benzer bir şekilde durmasından oluşan logodaki her bir yaprak, ayakkabıların satıldığı kıtayı temsil etmektedir. Bu logo sayesinde Adidas, pop kültürüne ayak uydurabilmiş ve medyada da popülerlik kazanmıştır. İkonik 3 şerit ayakkabıdaki duruşu gibi olması için bu şekilde tekrardan dizayn edildi. Aynı zamanda dağı andıran görüntüsüyle de aşılması gereken engelleri temsil eden bu logo, günümüzde performans ürünlerini temsil ediyor. Kısacası 3 şeritin temel olarak bir anlamı yok.
Asıl olay sade ve küresel olarak anlaşılabilir olması. Dünyanın neresine giderseniz gidin, 3 şeritli bir logo gördüğünüzde direkt Adidas olduğunu anlayacaksınız. İsmini görmeseniz bile. Bugün sizlere 3 ayrı markanın başarı hikayesini, nasıl dünyaca tanınan markalar olduğunu anlattık. Sizce bu markalardan hangisinin hikayesi daha ilham verici? Ya da siz hangisini daha çok beğendiniz? Aralarında kullandığınız markalar var mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta geçtiğimiz yüzyılın en korkunç projesi Philadelphia deneyini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.